Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Tabii hep köy ve bahçe videoları çekiyoruz ama bugün şehrimizden ayrıldık. Böyle kaplıcalarıyla ünlü Çiftehan'dayız. Çiftehan'la alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum. Burası Niğde'ye bağlı bir köy. Küçük bir köy ama kaplıcalarıyla ünlü. Yanılmıyorsam dünyada kaplıca suyu bakımından en önemli ikinci bir bölge burası. Yanılmıyorsam ya Malezya'da ya da Endonezya'da böyle bir kaplıcaları meşhur bir yer varmış. Bir de Türkiye'de 1935'te Atatürk'ün talimatıyla buradaki kaplıca sularından halkın da faydalanması istenmiş ve ona göre hazırlık yapılmış. Buradaki otel kapasitesi yani 1500 civarında daire var, böyle 2+1, 1+1 gibi daireler var. Şimdi şurada gördüğünüz bir otel var. Yanılmıyorsam 4-5 yıllık. Şuradaki otel de yeni yapılmış. Yine burada da eski bir otel var. Ondan sonra burada isimlerini vermeyeyim, reklam olmasın. Yani tabii ki bu köyün içinde irili ufaklı şeyler var. Oteller, pansiyonlar var ve içlerinde termal suları da var, hamamları da var. Bazılarının odalarında da var. Yani küvetler var. İstersen ona girebiliyorsun. Yine havuzları var, termal havuzlar var, spa gibi şeyler de var, imkanlar da var. Yani böyle bir yer. Şöyle dağlara baktığımız zaman burası çukurun içinde bir yer. Yani etraf dağlarla çevrili. Niğde'ye yanılmıyorsam bir 80 kilometre mesafede. Pozantı'ya da 10 kilometre mesafede. Pozantı doğu tarafımızda kalıyor ve orada o arada bir de Şekersu var. Çok güzel tabii suyu. Böyle gelirseniz orayı da görmenizi tavsiye edebilirim. Yine burada gördüğünüz gibi camisi var. Çarşıda böyle 3 harfli marketlerden var. Çarşamba günü de köy pazarı kuruluyor. Belki onu da çekebiliriz. Şimdi suyunun şifasından bahsedecek olursak özellikle romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği ifade ediliyor. Yani egzama gibi, sedef gibi hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. pH değeri de suyun 8,2 olarak belirtilmiş ve bu seviye de ideal bir seviye olarak belirtilmiş. Yine mineral bakımından zengin bir su olduğu ifade edilmiş. Şifa bulmak için yani 20 kere bir banyo yapmak gerekiyormuş. Kaynaklara baktığımız zaman yani ideal seviye, ideal miktar 10 günde 20 banyo gibi. Tabii ilk girişlerde çok suda durmak tavsiye edilmiyor. 10 dakika gibi, daha sonra en fazla tabii yarım saate kadar çıkılabilir. Yani suda durulabilir. Su sıcaklığı fazla. Çok durulmuyordu aslında, yani o kadar da yarım saat bilmiyorum, ben 3-5 dakika ancak durabiliyorum. Su sıcaklığı fazla ama şifalı, dediğim gibi az önce de ifade ettim. Burada ayrıyeten şey var, buradan devam Ulu Kışla var. Yine burada tren garı da var. Yolcular da o tren hattını kullanıyor, trenleri kullanıyor galiba. Havası temiz ve serin bir yer. Yani şu anda bugün 6 Temmuz günlerden, hava sıcaklığı tahminim şu anda tabii kapalı da dün bir miktar yağmur yağdı.
hava sıcaklığı yani 25 belki 27 civarı serin bir hava var. Geceleri serin oluyor. Tabi karasal iklim burada hakim. Gündüzleri de normal sıcaklık belki 32 dereceleri buluyor. İlave edeceğimiz şeyler olursa da yine videomuzun devamına eklemeler yapabiliriz. Şimdilik bu kadar. Daha bizim bekliyoruz. Tamam peki bir şeyde ihtiyaç var mı? Bir şey gerek mi? Şu anda Çiftehana. Güzel yağmur başladı. Hava çok serin. Hava sıcaklığı tahminim 25 derece falan. Saat 8 civarı. Pazarındayız. Bakalım neler var. Birlikte pazarı gezelim. Şu şekilde kavrulmamış herhalde. Dönüşte alalım. Alı sirkeleri mi? Şunlar. Çekirdek şu kavrulmamış herhalde. Ne kadar? Yok yemin yemek yok. Öyle mi? 100 liralık versene. Durdurayım mı? Sarımsak kaça? Durdurayım mı? Çekiyor, gönderiyor. Bir resme gelecek, gele. Bunları sapıyla mı takıyor? Tabii öyle. Yok 2 tane lazım da bana ya. Elini kopardım ama. Küçüklüğüm seninki. Şeker fare burada. Niğde'den bu karşıda. Fasulye kabak burada. Hadi yerli fasulye kabak burada. Yaş kantarım da var. Bu yaş mı? Yaşa benzer mi? Ah. Kirpilim de varmış. Aa, nohut da varmış. Salatalık fena değil. Ha. Neyse şurada dönüşte çorapları şuradan alırım. Ha? Çorapları şuradan alırım dönüşte. Hayırlı işler.
Açık siyah zeytin mi alayım? Kiraz verelim. Hayırlı işler. Karpuz kavun. Köy usulü şeyler. Ha. Karpuz. Hocam. Ablam şu Doğru domatesi mu? bana ver ya. Buyur usta. Alın. İyiymiş. Kıymetli izleyenler, pazarın durumu bu şekilde. Burada pazar bitiyor. Kıymetli izleyenler, Çiftağa'nın tek caddesi bura. Burada bir tane fırın var. Bir tane de karşıda fırın var. Lahmacun falan gibi, tava gibi yemekler yapılıyor. İleride solda da tren istasyonu var. Yine burada sağlı sollu marketleri görüyoruz. Şurada bir tane market var. Yine burada bir tane bankamatik var. Burada Çifteha'nın meydanı. Yine ileride solda köylü kadınları görüyorsunuz. Şu anda tabi Temmuz ayının başı. Bölgede yetişen ürünler buralarda satılıyor. Otellerin önünde de var. İleride sağda da A101 var. Bir tane 3 harfli marketlerden de bir tane var. Evet. Bu tek cadde de burası. Kıymetli izleyenler, burası Şekersu. Daha önceki yıllarda azdı. Tabii çok güzel buz gibi suyu var. Sürekli insanlar bu çeşmeden su dolduruyor. Şimdi kaynağa doğru bir gidelim. Evet, maşallah. Geçen yılın neredeyse 4-5 katı su. Maşallah. Evet, maşallah. Neredeyse kuruyacak gibiydi geçen sene. Burayı da kapatmışlar. Şu görünen yerden çıkıyor galiba. Buraya daha önce giriliyordu, kapatmışlar. Kıymetli izleyenler, videoyu bitirmeden önce
kaldığımız otelin odalarını da göstermek istiyorum. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Şimdi burada tren hattı olduğunu söylemiştim. Uzaktan göstereyim. Orada ileride beyaz evin alt tarafında elektrik direklerini görüyoruz. Sarı görünen yer var kıymetli izleyenler. Orası tren garı. Tabi buraya trenle de ulaşım var. Pozantı'ya gelinip oradan da gelinebilir. Adana'ya gelinip mesela Adana'dan da bu Çiftehan'a gelen şeyler varmış. Araçlar varmış. Oradan da bu şekilde gelinebilir. Yani özel aracı olmayan insanlar bu şekilde de gelebilir. Burası Çiftehan köy galiba. Ulukışla Belediyesi bakıyor galiba buranın şeylerine, hizmetlerine. Belediye üst taraflara da güzel park yeri yapmış ama tabii ki oralar kullanılmıyor, atıl kalmış. İnsanlar burada otellerde kalıyor. Genelde otelden çıkmak istemiyor. Şöyle coğrafyasında görüyorsunuz. Burası çukurun içi. Belki daha önceki günlerde yaptığım çekimlerden de bahsettim. Böyle ormanlık. Tabii serin bir yer. Güneydoğu Anadolu ile bura arasında en az bir 10 derece fark var. Yani gündüzleri en fazla belki 35 falan oluyordur sıcaklıklar. Geceleri üşüyoruz. Şu anda 10 Temmuz günlerden. Geceleri balkonda çok oturamıyoruz. 12'den sonra da soğuk oluyor. Kısaca odaları da bir göstereyim. Bura 2+1 müsaitlik durumuna göre. Tabi eşyalar eskimiş. Eski bir otel olduğu için şöyle vestiyeri var. Burada bir tane masa sandalye var. 4 masa sandalye de dışarıda balkonda var. Elektrikli ocak var. 2 gözlü. Herkese yetecek kadar da 4 kişilik galiba 5 kişilik de mutfak eşyaları var. Tencere, tava. Kıymetli izleyenler, bu lavabolar da değiştirilmiş. Yani otel eşyaları, bu bizim kaldığımız otel. Bizim kaldığımız otel eşyaları değiştirmeye başlamış. Burada saç kurutma makinamızı görüyorsunuz. Tabii kaplıca suyunu dolduruyoruz. İsteyen tabii kaplıca havuzları var. Açık alanda havuz, kaydırak gibi imkanlar da burada mevcut. Bu küveti doldurup burada da kaplıca suyuna girebilirsiniz. Özellikle yaşlılar için uygun. Yani havuza gitmeyi istemeyenler için, yaşlılar için burası uygun. Kıymetli izleyenler, burada yatak odası, böyle kısaca göstereyim. Ferah bir oda. Çift kişilik burada yatak var. Diğer odada da çift kişilik, ayrı ayrı 2 kişilik 2 tane yatak var. Diğer odada da, onu da ifade etmiş olayım. Buraya biz 4 yıldır gelip gidiyoruz. Yani sorularınız olursa bildiğimiz kadarıyla cevaplayabilirim. Bu yayınımız da burada bitiyor. Bir sonraki paylaşımda buluşmak üzere. Hoşça kalın.